Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumak'la gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz hırka modelinin yapımını paylaşacağım. Hırkamız böyle fırfır detaylarımızdan oluşmakta. Gerçekten çok şık bir model oldu. Fırfırlarımız yaka kısmında, robamızın hemen bitiş kısmında buradan başlayarak kol kısmına doğru ilerliyor. Beden kısmımızın hemen bitişinde ve kollarımızda mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kol kısımlarında da mevcut. Şöyle arkasında yine sizlerle paylaşayım. Bakın arka kısmında da yine aynı şekilde devam ettirdim. Gayet güzel oldu. Ben çok keyif alarak ördüm. İnşallah sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Zaten oldukça basit bir model. Dümdüz bir hırkamızı örüyoruz ve daha sonra da üzerine fırfırlarımızı ekliyoruz. Eminim kolaylıkla yapabileceksiniz. Şöyle size ölçülerini vereyim isterseniz. Şöyle. Şurada hemen kol altından buraya kadar 28 santim bir 12-18 aylık çocukların rahatlıkla giyebileceği bir ölçüde 1-1,5 yaş yani. Uzunluk olarak da yine vereyim. Şöyle yükseklik yukarıdan itibaren 31 santim. Dediğim gibi 1-1,5 yaş çocukların kullanabileceği bir ölçüde hırkamız. Hırkam kız çocukları için uygundur arkadaşlar. İstediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Her rengi kesinlikle çok güzel olacaktır. Çok şık olacaktır. Kullandığım iplerimden bahsedeyim. Hırkam için Lamia Baby Boom kullandım. Bu ipimiz Kartopu Baby One'ın birebir aynı özelliktedir. Hiçbir değişiklik yok. Veya elinizde herhangi bir bebe yünü olur. Onunla da yapabilirsiniz. İlla ki bu markayı kullanmak zorunda değilsiniz. Antipelik özelliğe sahiptir. 100 gram 250 metredir. %100 akriliktir arkadaşlar. Kodu da K782. Yine Kartopu Baby One'da da kodu aynı şekildedir. Toplamda 2 adet 2,5 adet ip kullandım. Bu üçüncü ipim. Üçüncü ipimden bu kadar kaldı arkadaşlar. Bu kadar var. Tığ olarak da 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım. Evet, malzemelerim bu şekilde. Şimdi isterseniz hırkamızın yapımına geçebiliriz. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar hırkamızın yapımına başlıyoruz. Toplamda 74 tane zincir çektim. Bu 74 tane zincirimin kaç santim olduğunu ölçelim bakalım. Şimdi şuradan itibaren 33 santimlik bir zincirim var. Şimdi roba kısımlarını, ön kısımlarını, arka kısımlarını ayıralım. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 ve şöyle dördüncüye trabzanımı yaptım. Burada 2 tane trabzan oldu. Toplamda 11 tane trabzanım olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane trabzan yaptık. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yanına trabzan yapıyorum. Bu bizim ön kol ayrımlarımız için gerekli olan yer. Şimdi ipimi doluyorum. Bunu da sayarak kol için 14 tane trabzan yapacağım. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yine 2 zincir çekiyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. Bunu da sayarak arkası için 22 tane trabzan yapacağım. 1, bakın bunu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2 zincir çekiyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. Bunu da sayarak kol için 14 tane trabzanımızı yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2 zincir. Yanındakine yine trabzan yapıyorum. Bunu da sayarak kol içinde 11 tane trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi üst sıraya geçeceğim. Şöyle döndürüyorum. Bir zincir, dibine trabzan yapıyorum. Burada bir tane trabzanım olmuş oldu. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İpimi doluyorum. Yuvamın içerisine bir trabzan, 1, 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum kolum için. Hırkamız sadece trabzanlardan oluşuyor arkadaşlar. Başka herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yuvalarda artırmalarımız var. Bu sırada yuvalara bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan şeklinde dolduruyoruz. Şimdi diğer yuvayı da yine sizlerle paylaşacağım. Bakın yuvaya bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yaptım. Devam ediyorum.
Şimdi şöyle sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir. Hemen şöyle dibine trabzanımızı yapıyoruz. Burada bir tane trabzanım var. Sayalım tekrar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane trabzanımız ön kısımda olmuş. Şimdi yuvamın içerisine bakın, altta bir tane trabzan yapmıştık. Burada 1, 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir ve tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane de kolda trabzanım oldu. Şimdi yuvamın içerisine 1, 2 trabzan, 2 zincir ve tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi sıramız sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonuna kadar geldim. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Dibine trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi yuvaya kadar bu şekilde ilerleyelim. Trabzan yaparak. Şöyle sayayım da yine. Şu anda 4. sıradayım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tane trabzanım var. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bakın altta 2 tane yapmıştım. Burada bir tane yapıyorum. 1, 2 zincir çektim ve aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Bir sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparken diğer bir sırada da 1 trabzan, 2 zincir ve 1 trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Robamız boyunca aynı şekilde devam edecek. Bir sıra 2 trabzan, bir sıra 1 trabzan şeklinde robamızı ilerleteceğiz. Şimdi şu kolda da yine bir kez daha göstermek istiyorum, iyice anlaşılsın diye. Gerçekten çok güzel ve kolay bir model. Eminim kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdi yuvamın içerisinde bir trabzan, 1, 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum ve devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi robamız boyunca aynı işlemleri tekrarlayacağız. O yüzden çok da fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Şöyle şu arkadaki şu kısım, yani şu iki yuva arasındaki kısım bana istediğim ölçüyü verince benim için robam bitmiş olacak.
Ve sonrasında kol birleşimiyle devam edeceğiz. Şimdi ben öreyim. Kaç sıra örmüşüm ve kaç santim örmüşüm, bunu sizlerle paylaşacağım. Sizler de örün, ben de öreyim. Bir saniye sonra buradayım. Hırkamın roba kısmını tamamladım. Şimdi şöyle kaç sıra ördüğümü söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sıra ördüm arkadaşlar. Ölçüsünü de vereceğim şimdi. Şöyle arka bedenin şu kısmın ölçüsünü de vereyim. 25 santimlik bir ölçüsü var. Evet. Şimdi kollarımızın birleşimine geçelim. Öncelikle şu birleşim yerine kadar örerek geleceğim. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Birleşim yerine kadar gelelim. Yuvaya kadar geldim. Şu anda yuvanın içerisindeyim. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bedenimin birazcık genişlemesini istiyorum arkadaşlar. Eğer sizin için ideal bir ölçüyse hiç zincir çekmeden şöyle trabzan yapıp diğer yuvaya şu şekilde trabzan olarak birleştirin arkadaşlar. Ben şöyle 1-2 santim daha genişletmek istiyorum. O yüzden 3 tane zincir çekiyorum burada. Ve diğer tarafla birleştiriyorum. Böylelikle bedenim birazcık daha genişlemiş olacak. Şimdi devam ediyorum. Yine trabzanlarla örmeye. Şimdi bu kolu da yine 3 zincir çekerek yaptım. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım. Siz hani direkt birleştirdiyseniz, zincir çekmeden birleştirdiyseniz eğer, o kısmı da diğer kol kısmında yine aynı şekilde birleştirmeniz gerekiyor. Böyle bir 26-27 santim kadar olsun istiyorum. Bir yaşa göre, bir yaşa uygun olsun istiyorum. O yüzden evet, o yüzden zincirimizi çektik. Şimdi diğer kola kadar, yani şu işaretli artırma yerine kadar gelelim arkadaşlar. Diğer tarafa yine geldim. Buraya yine bir tane trabzan yapıyorum yuvaya. 3 tane zincir çekiyorum. Ve gidiyorum diğer artırma yerimi buluyorum. Trabzanla birleştiriyorum. Şimdi yine devam ediyorum arkadaşlar. Trabzanla sıra sonuna kadar trabzanla gelelim. Bir üst sırada da şu kol altına kadar gelip şu kol altının örümünü sizlerle paylaşacağım. Evet, kol altına kadar geldim. Buradaki bu 3 zincirimin üzerine 3 tane trabzan yapacağız. 1 2 ve 3. 3 trabzan yaptık. Sonrasında devam edeceğiz. Şöyle göstereyim bakın. Evet, diğer tarafı da yine aynı şekilde yapalım. Sonrasında sıranın sonuna kadar geldikten sonra şöyle bir genel haline bakalım nasıl ilerlemiş, nasıl birleştirmişiz. Sıra sonuna geldim. Şimdi şöyle bir robamızın genel görüntüsüne bakalım. Evet. Evet, bu şekilde
İlerleyecek arkadaşlar bedenimiz. Şöyle bakalım kaç santimde uzamış, genişlemiş. Evet, 27 santim oldu. Tamamen istediğim ölçüdür. Evet, şimdi bu şekilde ilerletelim, büyütelim. Kaç sıra robadan sonra kaç sıra örmüşüm sizlerle paylaşacağım. Sonrasında da lastik sırasıyla devam edeceğiz. Yeleğimin bedenini tamamladım. Beden kısmında lastik koymadım. En son sık iğne ile devam edeceğiz. Bitireceğiz yeleğimizin sonunu. Şimdi öncelikle şu kol birleşiminden aşağıya kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşayım. Şimdi şurası bakın birinci sıram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 sıra koldan aşağıya örmüşüm. Santim olarak da yine sizlerle paylaşayım. Şöyle koyalım. Bakın şuradan metremi koyuyorum. 19,5 şöyle yani neredeyse 20 santim gibi bir ölçüsü var. Komple olarak hani baştan aşağıya şöyle yakadan itibaren dip kısma kadar yine ölçüsünü vereyim size. Buradan aşağıya da 30 santimlik bir ölçüm var arkadaşlar. Evet, şimdi kenar kısmıyla ön pat kısımlarıyla devam edeceğiz. Şimdi öncelikle en son trabzan sırası gittim. Direkt kenarına yani ön kenarına döneceğim. Şu taraftayım, düz kısımdayım yani. Yukarıya doğru sık iğne ile devam edelim. Şimdi öncelikle şöyle hemen dibine bir tane sık iğnemizi yaptık. Evet, yukarı doğru gidiyorum. Bakın şuraya da bir tane yine şöyle yarıyorum ilmeğimi. Bir sık iğne buraya. Şu kısmı şuraya bir sık iğne. Yani şöyle boşluklara birer tane sık iğne yapıyorum ve yukarıya doğru ilerliyorum. Evet. Çok güzel bir model. Böyle fırfırlı, çok şık, çok tatlı bir model olacak arkadaşlar. Tam kız çocukları için hani kullandığım ip dolayısıyla tam kız çocukları için ideal bir model. Bunu fırfırsız olarak hazırlayabilirsiniz bu hırkayı. Aynı şekilde benim yaptığım gibi yapıp fırfırsız bir şekilde, düz bir şekilde yapabilirsiniz. Erkek çocuklar için de yapabilirsiniz. Üzerine istediğiniz emojiyi koyarak yani cep yaparsınız arkadaşlar. Cep kısımlarını yaparsınız, yaka yaparsınız. Erkek çocukları için de uyarlayabilirsiniz. Önemli olan zaten yapılış aşamasını bilmek. Şurada fazladan yaparsanız böyle bir marullanma olur. Buna dikkat edelim. Evet. Şöyle yukarıya doğru başa kadar sık iğne ile gelelim. Bir sonraki sırada düğme ilik yerimizi ayıracağız. Bunun için de yine sizlere kaç sırada bir ayırdığımı söyleyeceğim. İşaretleyiciler takacağız. Baş kısma kadar gelelim. Evet, ben işaretleyicilerimi taktım. Toplamda 5 tane düğme iliği ayırdım ve şu sık iğnelerimin arası 11 tane sık iğne. 12.'ye işaretleyicimi taktım. 11 sık iğne, ikinciye işaretleyicimi taktım. Şuradaki bu trabzan sayısı sıralarını da sayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde eşit aralıklarla düğme iliklerimi ayırmış oldum. Şimdi döndüreceğim. Evet, şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen dibine sık iğnemi yapıyorum. İkinci sık iğnem. Şimdi bir, iki zincir çekiyorum. Bakın bir, iki tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğnemi yapıyorum. Burada büyük bir ilik yeri ayırmış oldum. Eğer siz bir tane küçük bir düğme kullanacaksanız eğer şöyle bir tane zincir çekin. Bir tane atlayın. İkinciye şu şekilde sık iğne yapın. Hatta ben de
ince boncuk kullanmak istiyorum. Bir tane atlayacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyorum. Büyük düğme kullanacaksanız 2 zincir çekin, 2 tane atlayın. Bu şekilde devam edeceğiz sık iğnelerimize. Yine işaretleyicimin olduğu yere geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Şu işaretleyicimi atlıyorum. İkinciye sık iğne olarak batıyorum. Yine devam ediyorum. Büyük düğme kullanacaksanız 2 zincir çekin. 2 atlayın. Üçüncüye sık iğne olarak bağlayın. Bu şekilde ilerliyorum. Yine bir işaretleyicimin yanına geldim. Bir zincir çekiyorum. Bunu atlıyorum. İkinciye sık iğne olarak bağladım. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Toplamda ön patını 3 sıra yapacağım. Bu benim ikinci sıram. Şurada ipim yarıldı. Evet, şimdi bir zincir çekiyorum. Yine bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne olarak battım. Evet, dip kısma geldim. Bir zincir atlıyorum. İkinciye bağladım. Evet, dip kısma kadar geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Döndüreceğim. Dibine sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 2 tane 3 tane sık iğnem var burada. Bakıyorum, evet. Şimdi bakın şuradaki boşluğa da ilik yeri için ayırmış olduğumuz boşluğa da bir tane sık iğne yapıyorum. Eğer 2 tane ilmek atladıysanız buraya 2 tane sık iğne yapın ve devam edin bu şekilde. Yani kaç tane atlayarak yaptıysanız o kadar sık iğne yapmanız gerekiyor. 2 atladıysanız 2 sık iğne, 1 atladıysanız 1 sık iğne, 3 atladıysanız 3 sık iğne. Evet, bakın yine boşluğa geldim. Şu boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde yukarıya kadar devam edelim. Yaka kısmına kadar devam edelim. Yaka kısmına kadar geldim. Şimdi burada dönüşümü yaka kısmında sık iğne ile gideceğim. Burada dönüşümü sağlamam için şöyle aynı yere bir tane daha sık iğne yapacağım. Şuraya bir tane daha sık iğne yapıyorum ki burada toplama olmasın. Şimdi yakaya doğru gidiyorum. Bakın yakadaki şu kalan ilmeklerimizi alıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Şunu çıkarayım. Bakın şuralarda ilmeklerimiz var. Bu ilmekleri batıyorum. Şuralara. Bunlara batarak ilerliyorum arkadaşlar. Her birine bir tane sık iğne yapıyorum. Artırma, eksiltme yapmıyorum. Diğer yakaya kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Sonrasında da diğer kanadı aşağıya doğru ineceğiz. Yine oraya da 3 sıra öreceğim. Diğer tarafta nasıl battıysak aynı sayıda olmasına dikkat edeceğiz. Yoksa bir tarafı fazla olur, bir tarafı daha az olur. Bir marullanma olur, dengesizlik olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Orada ilik tabii ki ayırmayacağız. Diğer tarafımızda iliğimiz vardı. Şimdi oraya kadar gelelim.
Yaka sonuna kadar geldim. Diğer tarafa ineceğim. Şimdi bakın burada da yine dönüşümü sağlamak için aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum ve aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Bu şekilde yine diğer taraftaki gibi batacağız. Şimdi buraya 3 sıra yapalım. Sonrasında dip kısmını da sık iğne gideceğiz. Yani beden kısmını, aşağıdaki kısmı ve beden kısmını bu şekilde bitirip kola geçeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi bir 3 sıra kadar yapıp gelelim. Evet, bakın dip kısma indim. Pat kısmından şu anda etek kısmındayım. Yani şu beden kısmının sonundayım. Orada da yine her bir ilmeğimi bir kere batarak sık iğne yapacağım. Öncelikle şu en son battığım yere bir kere daha batacağım. Dönüşümü sağlamış olacağım. Sonrasında bakın şöyle sık iğne, sık iğne. Her bir ilmeğime bir kere olacak şekilde sık iğne yapacağım ve sıramı diğer uca kadar gelip sıramı tamamlayacağım. Bakın eksiltme yapmıyorum. Sadece birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelip ipimizi koparacağız. Sonrasında da kola geçeceğiz arkadaşlar. Kolları beraber öreceğiz. Evet arkadaşlar, bedenimi tamamladım. Sık iğne ile gitmiştik. Daha sonrasında ben bir kolunu ördüm. Diğer kolunu da yine şimdi beraberce öreceğiz. Öncelikle şöyle bir bakıyorum. En son ters sırada bitirmişim. Düz kısımla devam edeceğim. Şöyle kol altından itibaren başlayacağız. Kol altından şöyle ilmeğimi takacağım. Evet. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Burada bir eksiltmemiz olacak. Bakın yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tekrar yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tam da 3 tane var. Tek seferde topladım. Bir eksiltme daha yapacağım. Yine batıyorum. 2 çıktım. Tam da 2 tane var. Şuraya da batıyorum. 2 çıktım. Tam da 3 tane var. Tek seferde topladım. Burada 2 tane eksiltme yaptık. Sıra sonunda da yine 2 tane eksiltmemiz olacak. Bunları şu başlangıçtaki 2 zincirimi de sayıyorum. 1, 2, 3 tane trabzanım var burada. Diğer kolumda benim 44 tane trabzanım vardı. Bu kolda yine 44 tane trabzanım olması gerekiyor arkadaşlar. Altı. Sadece trabzanla sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonunda 4 tane ilmeğim kalana kadar geleceğim. Bakacağım, eğer diğer kolla aynı eşitliği sağlayabiliyorsam yine 2 tane kesim yapacağım. Sağlamıyorsam yapmayacağım arkadaşlar. Sizler de diğer kolunuzda kaç ilmek varsa ona göre yapacağız. Yani benim şimdi bu ikinci kolum, siz muhtemelen ilk kolunuzu yapıyorsunuz. Buradan kaç tane ilmek çıkaracaksanız arkadaşlar, diğer kolda da o kadar ilmek çıkarmanız gerekiyor. Benim 44 tane ilmeğim vardı diğer kolda. Yani siz de yapın. Muhtemelen belki uymayacaktır. Aynı sayıları yapsak bile belki aynı sonuca ulaşamayacağız. Sizin kaç tane kalıyorsa ona göre diğer kolda yapmanız gerekiyor. Şimdi ben sıra sonuna kadar trabzanlarımı yaparak ilerliyorum. Evet, geldim. 4 tane kalana kadar geldim. Şu anda 42 tane ilmeğim var. 2 tane de kesim yapacağım. 44 tane ilmeğim olacak. Şimdi batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Tekrar yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Şimdi şurada bir yere batacağım. Yine 2 çıktım. Tığımda 2 tane var.
çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Evet. 44 tane ilmeğim olmuş oldu. Şimdi başlarken ve bitişte ikişer tane ilmek kesmiş olduk. Şöyle bir zincir çekiyorum, döndürüyorum. Bir ters bir düz olarak öreceğim. Bir zincir çektim. Hemen yanındakini, bakın dibine batmadım. Yanındakini bitişte de dibine batarak bitireceğiz. Burada kesim yapmıyorum. Her 4 sırada bir kesim yapacağız. Başta ve sonda birer tane olacak. Yine bir 4 sıra kadar örelim. Göstereceğim size arkadaşlar yine yapmış olduğum kesimi. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. 43 tane ilmeğim var. Başta bir zincirle başlamıştık ve dibine batmamıştık. Burada hemen dibine batarak 44'e tamamlayıp birleşimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Döndürüyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bakın dibine batmıyorum. Yanındakiyle devam ediyorum. Burada bir zincir çekmemin sebebi, 3 zincir çektiğimde koldaki o zincir kayma yapıyor arkadaşlar diğer tarafa doğru. Ama bu şekilde hiçbir şekilde kayma yapmıyor. Aynı hizada o dikişler, zincirler devam ediyor. Onun için bu şekilde yapıyorum. Şimdi 4 sıra örelim. 5. sıraya başlarken ve bitişte kesimimiz olacak. Oraya kadar geldiğimizde bunları size göstereceğim arkadaşlar. 4 sıra ördüm. Bakın kesim sıram burada. 1, 2, bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Şimdi kesim yapacağız. Öncelikle bakın yanındakine, dibine değil yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Burada bir tane kesim yapmış olduk. Bir tane de sonda yapacağım. Böyle her 4 sırada bir, 2 tane bir başta, bir tane de sonda olmak üzere 2 tane kesimimiz olacak arkadaşlar. Ve buradaki ilmek sayım, yani trabzan sayım 42'ye düşmüş olacak. Böyle 2 düşe düşe kolumuzu daraltacağız. Şimdi isterseniz sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet, sona geldik. 1 2 tane ayırdım sonda. Şimdi batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Atıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Ve şurada birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Döndürüyorum. Ve artık devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi daha kesim yapmıyorum. 4 sıra boyunca. Yine 4 sıra öreceğim. 5. sırada yine böyle bir başta bir sonda kesimimiz olacak. Bu şekilde toplamda beden kısmım 20 sıraydı. 20 sıra boyunca toplamda böyle öreceğim arkadaşlar. Sizin beden sıranız kaç sıraysa, kaç sıra yaptıysanız o kadar yapın. Şimdi dilerseniz şöyle son kısma kadar gelelim. Sonrasında son kısmında yapmış olduğum işlemi de sizlerle paylaşacağım. Evet, kol kısmını bitirdim. En son sık iğne ile bir sıra sık iğne ile tamamladım arkadaşlar. 20 sıra kadar ördüm ve en son sık iğne ile tamamladım kol kısmını. Şimdi fırfır detaylarına geçeceğiz hırkamızın. Ben şöyle bir tane yerde fırfır detayını yaptım. Deneme amaçlı, sizlere daha iyi en iyi şekilde anlatabilmek amaçlı bir tane yaptım. Burada bakın hangi kısımdan yaptım bunu sizlere söyleyeyim. Tam şu robanın bitiş yerindeki, bakın tam robanın bitiş yerindeki ters olan ilmeğinden alarak yaptım. Ters kısımdan. Şu şekilde buradan başladım ve bu tarafa doğru. Daha sonrasında şöyle kol kısmında yine göstereyim bakın. Şuradan itibaren devam ettim kola doğru. Buradan geçişimi yapmış oldum. Yine aynı hizada. Bakın eğer şaşırırsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sırada bu fırfır detayımızı yaptık.
Kolda da yine aynı şekilde devam ettirdim. Şöyle arka kısmını göstereyim. Buradan evet koldan gelerek bu şekilde diğer kola doğru geçtim ve buradan ön yüze doğru tamamlamış oldum bu fırfır detayımızı. Şimdi diğer fırfır detaylarımızın yerlerini göstereceğim size. Şurada ilk birinci değil ikincinin, yani hep ters sıralarımızda fırfır detaylarımızı uygulayacağız. Buraya zaten bir tane taktım. Yine ters yerinde, bakın ters örgü yerinde. Bir tane de şöyle beden bitiminde yaptım yine. Sondaki sıram düzdü. Ters sıraya koydum. Eğer siz tersle bitirdiyseniz arkadaşlar en dibe değil üstündeki ters sıra, ilk ters sırada koyun. Yani en son sıranızı tersle bitirdiyseniz o sıradan başlamayın. Bir üzerindeki ters olan sıradan başlayın. Evet, bu şekilde buraya da koydum. Kolda da burada arkadaşlar şuradan koydum. Şuradan itibaren koydum. İsterseniz de şöyle bakın kaçıncı 1, 2, 3, 4. sırada koydum fırfırımı. Şuradan da koyabiliriz istersek. Evet. Şimdi şuradaki detayı, şuradaki fırfırımızı beraberce yapalım. Nasıl yapıldığını. Şimdi düze gelmesi için bu taraftan değil, şöyle yapacağız. Döndüreceğiz hırkamızı. Evet. Bakın şu sık iğnelerin hemen yanından, yani sık iğne sıralarını saymıyoruz. Hemen yanından batacağımız yerler de şuralar arkadaşlar. Bakın şu kısımlar. Şurada gözüküyordur inşallah. Şöyle daha yakına getireyim. Bakın bu kısımlar. Bu kısımlara batıyoruz. Zaten elinizde daha rahatlıkla görebilirsiniz. Şöyle birazcık açayım bakın. Şuralara, buralardan ilmeklerimizi alıyoruz. Eğer farklı bir yerden alırsanız katlama yapar arka kısımda. Hoş gözükmez. Buralardan alacağız. Ben de böyle birkaç kere yaptım, söktüm ve en iyi alınma yeri bu kısımlar arkadaşlar. Şimdi bakın ilkini alıyorum. Şöyle. Önce ilmeğimizi şöyle bir iyice sabitleyelim buraya. Şöyle bir, iki zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane trabzan yapacağım. Zincirimle birlikte 3 tane trabzanım olacak. Aynı ilmeğimin içerisinde. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Evet. Şimdi bakın şöyle yapalım, daha net görün. Şimdi ikinciye geçiyorum. Burada. Buraya da 2 tane trabzan yapacağım. Yani bir tane yere 3 trabzan, bir tane yere 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi diğerine geçiyorum. Şöyle daha net görün. Bakın şurada. 1, 2, 3. Evet, tekrar bakın buradan alıyorum. Buraya 2 tane yapacağım aynı yere. Şimdi yandakine geçiyorum. Bakın tek ilmek olarak alıyorum. Sanırım anlaşıldı bu hani alma yeri. 2, 3. Bu kadar fırfırlı istemezseniz eğer hep 2 2 doldurun. Benim hoşuma gitti bu şekildeki fırfır. O yüzden o şekilde yapacağım. Şimdi yine bakın şöyle katladığınızda da zaten belli ediyor kendini. Ama şaşırırsanız açarak da yapabilirsiniz. Evet, 2, şuraya 3 yapmışım. 2 yaptım. Açarak yapayım daha net görün. Şurada. Üç. Yanındakine geçiyorum. Bakın şimdi içten göstereceğim. Bu şekilde aldığım zaman
iç kısımda bir katlama yok. Bakın gayet güzel gözüküyor iç kısmı. Ben denedim farklı yerlerden şu şekilde almayı da denedim. Şöyle düz kısımlardan almayı da denedim. Bu şekilde de denedim ama arka kısmında katlama oluştu. En güzel yöntemi bu. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. O yüzden ben de bu şekilde yaparak sizlerle de bu şekilde paylaşmak istedim. Ve ters kısmını. Yani ters kısımdan derken hırkanın arka tarafından bahsetmiyorum. Hani bir düz örgü, bir ters, bir ön yüzünden ördük, bir de çevirdik arka yüzünden ördük. O kısımlar ters olarak gözüküyor arkadaşlar. Bakın şu kısımlar düz, şu kısımlar ters. Bu ters kısımlardan alarak sıralarımızı o ters kısımlara ayarlıyoruz. Fırfır sıralarımızı. Evet, şimdi 2 tane yaptım. Şuraya geliyorum. Şöyle katlayarak yapacağım ben. Buraya da yine 3 tane yapıyorum. Buraya 2 tane. Evet, 3 tane. Şimdi bakın burada geliyorum. Artırma yerindeyim. Şu artırma yerinde herhangi bir yere batmıyorum. Direkt geçiyorum. Yan tarafa. Evet, buraya 2 tane yapıyorum. Hatta 3 tane yapacağım. Atlama yaptığım için burada. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Yine 2 tane. Gayet basit, kolay. Zaten şu batma yerine anlaşılınca trabzanlarla yaparak gidiyoruz. Batacağınız yeri şaşırmayın. Yeter. Bakın tekrar gösteriyorum. Şöyle çekiştiriyorum. Şu kısımlar arkadaşlar şöyle kısımlar. Yanlış yere batmayın sakın. O kısımlara batacağız. Ve ilerleyeceğiz. Şimdi şöyle iç kısmına da yine bir bakalım. Bakın. Gördüğünüz gibi hiçbir katlama, hiçbir iz yok. En güzel bir şekilde. Şimdi tekrar döndürüyorum. Şöyle ön yüzünü alalım. Bu şekilde örerek arka yüzeyinden itibaren bu kısma kadar geleceğiz. Bakın şuraya kadar. Kesinlikle şu sık iğne tarafını örmüyoruz. Burada atlama yapıyoruz direkt bu tarafa. 2 ise 3 olarak atlayacağız. Yani atlarken 3 olarak atlayacağız. Tekrar gösteriyorum diğer yerleri. Bedende sonda bir tane ayırdım. Buraya yaptım. Eğer siz ters yüzünde bitirdiyseniz eğer 2 tane ayırıp diğer ters sıraya geçin. Kolda da bu şekilde ayırdım ama arkadaşlar şurada daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle burada yapacağım. Bakacağız. Hani nasıl isterseniz ben 1, 2, 3, 4. de ayırdım. Burada da ayrılabilir. Diğer tarafta da yine aynı şekilde. Şimdi hırkamızın fırfırlarını bu şekilde yapalım. Sonrasında da hırkamızın son haliyle gelelim. Hırkamı tamamladım. Fırfırlarımızı ekledim. Bakın kollarda işaretlemiş olduğum yere şöyle bakayım. 1, 2, 3, 4.'nün hemen uç kısmından başladım. Bedende de fırfırlarımı yine bu kısımlara diktim. Düğmelerimi hazırladım, diktim ve hırkamı sonlandırmış oldum. Şöyle arka detayını da yine göstereyim. Bakın arka kısmı da bu şekilde gayet güzel oldu. Evet. Çok tatlı, çok güzel bir model. Kız çocukları için uygun bir model arkadaşlar. İstediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Ben böyle pembe olarak çalıştım. Siz dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.